Merhabalar. Daha önce bir videomda birlikte elma sirkesi yapmıştık. Elma sirkesi yaparken de bir takım püf noktalardan bahsetmiştik. Bugün sizlere bir yıl önce yapmış olduğum elma sirkesinin şu anki durumunu ve sirkeler hakkında, sirke anası hakkında, sirkede yaşanan bazı kusurlar hakkında bilgiler anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hep şu söylenir: sirkemi kurdum. Ben bu sirkeyi ne zaman süzeceğim? Bir sirkenin süzülmesi için aslında net bir süre yoktur. Bir sirkede ana ne zaman oluşuyorsa yüzeyde ana oluştuktan sonra o sirke beklenir. Ana dibe doğru çöktüğü zaman o elma posasının üstüne doğru çöktüğü andan itibaren artık elma sirkenizi süzebilirsiniz demektir. Yani çöktüğünde elma sirkesini süzer duruma getiriyoruz. Sirkeyi örneğin süzmek istiyorsunuz. Mümkünse böyle cam malzemelere süzmemiz gerekiyor. Hatta sirkeyi aynı zamanda cam malzemeye de kurmak gerekiyor. Asla siz olun, sirkelerinizi plastiklere kurmayınız. Çünkü sirke biliyorsunuz asidik yapıdadır. %4 asitlik içermektedir. Ve %4 asitlik bu tip plastiklere zarar veriyor. Hatta plastiği beklediği zaman da şu kısımlarında zamanla böyle form değiştirdiğini, şekil değiştirdiğini görürsünüz. Bu işte artık plastiğin başka formlara döndüğünü ve plastik yapısındaki bir takım bisfenollerin veya fitalatların sirkenin içerisinde karışmasına yol açtığını görebiliyorsunuz. Bu konu önemli. Sirkenin peki raf ömrü ne kadardır? Sirkenin raf ömrü de belli değildir. Raf ömrü onun aslında ne kadar süre beklediğiyle de alakalı ve tadıyla alakalı bir durum. Tadı çok önemlidir. Sirkeyi tattığınızda eğer genzi yakan bir tat varsa sirkeniz yaşıyor demektir. Sirkenin ömrü 4-5 yıl bile sürebilmektedir. Ne zaman ki tat yok, yavan bir tat oluşuyor, o zaman artık sirkeniz ömrünü tamamlamış demektir. Burada sirke tabi bakteri ve mikropları öldürdüğü için çok kuvvetli bir antibakteriyel özellik gösteriyor. Sirkenizde zamanla renk değişimleri olabilir. Bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. Puslu yapılar oluşabilir. Burada tada bakarak karar vermek gerekiyor. Tat testi önemli demiştim. Yani genzi yakmaya devam ediyorsa o sirkede bir sorun yok demektir. Tortu sirkede oluşabilen bir durumdur ve beklenir de. Bakınız bu şekilde topak halde tortular varsa sirkenizde bu bir sıkıntı değildir. Ne zaman problemdir? Sirkede böyle çamur gibi, toz gibi bir yapı varsa, kötü bir açtığınızda kötü bir koku varsa ve gene biraz önce bahsettiğim gibi genzi yakmayan, tadı yavan bir tat varsa o zaman o sirke artık ölmüş demektir. Kullanmamakta fayda var. Peki sirkeyi süzdük. Bazen böyle kapaklarda açtığınızda bir gaz çıkışı mayalar tarafından oluşur. Bu gaz çıkışı oluyorsa bu bir problemdir. Çünkü sirke önce mayalanıyor, sonra asetik asit fermentasyonu oluşuyor. Yani mayalanma aşaması bitmiş olması gerekiyor. O yüzden gaz çıkışı olan sirkeler iyi değildir. Bu da sirkenin ömrünün bittiğine işarettir. Sirke mesela diyelim şurada kadar süzdünüz. Dediniz ki ben bunu içine sulandırıp saklayayım. Öyle muhafaza edeyim bir yerde. Asla bunu da yapmayın. Çünkü su konulduğu zaman asitlik yapısı daha nötre doğru gittiği için, pH yükseldiği için bir bozulmayı da hızlandırabiliyorsunuz. Buna da dikkat edelim. Su koymayalım. Ne zaman su koyabilirsiniz? Örneğin sirke içeceksiniz ve sulandırmayı da tavsiye ederim. Genelde de akşam yatmadan 1-2 saat önce sirkenizden yaklaşık 1 çorba kaşığı, eğer mide sorunlarınız yoksa 2 çorba kaşığı da olabilir. 1 çorba kaşığı kadar koyduktan sonra sirkenizi içebilirsiniz. Bir hatırlatmada sirkeli su içtikten sonra veya saf halde sirke içtikten sonra dişlerinizde bu asitli yapı kaldığı için diş minelerine zarar verebiliyor. Lütfen sirkeli su içtikten sonra veya sirke içtikten sonra sadece su içiniz ve dişlerinizi çalkalayın. O asitli yapıyı bir uzaklaştırın.
Sirkenin düşmanı güneştir. Güneşte olmaması gerekir. Serin, karanlık ortamlarda saklanabilir. Eğer ana üretmesini istiyorsanız buzdolabında saklayabilirsiniz sirkenizi. Ve sirkeyi bozan etmenlerden biri de 27-30 derecelerin üzerindeki sıcaklıklar. O sıcaklıklarda beklediği zaman bir süre sonra sirkeler bozulabiliyorlar. Dolayısıyla oda sıcaklığı koşulları 20-25 derece aralığı idealdir. Bahsetmem gereken başka konu mesela doğal fermente sirke ile hazır sirke arasında ne gibi farklar vardır? Evet, farklar var. Çünkü fabrikasyon, yani markette satılan o hazır sirkeler 1-2 günde hemen sirkeleşiyor. Ve ben bu sirkeyi 4. ayda süzdüm örneğin. Ve uzun bir süre zahmet veriyorsunuz, bekliyorsunuz, ama fabrikasyon üretimde hızlı bir şekilde sirke yapmanız için hazır halde, hazır ticari formlarda asetik asit tozları var. Onları koyduğunuzda çok hızlı bir şekilde sirke yapılabiliyor. Ve aynı zamanda ticari sirkelerde korusun diye, raf ömrü uzun olsun diye sodyum metabisülfit, yani E223, diğer adıyla, daha bilinen adıyla kükürt dioksit konulabiliyor. Bu da sirkenin ömrü uzasın diye, bozulmasın diye kullanılan bir katkı maddesidir. Türk Gıda Kodeksine göre de 170 mg bölü litreye kadar müsaade ediyor. Ve hep paylaşımlarında da bahsederim. Turşu kuruyorsunuz, sirke konulmalı mı? Çok az miktarda koyabilirsiniz ama doğal fermente olmak kaydıyla. Çünkü ticari sirke koyduğunuz takdirde turşulara veya onları bir şey kullandığınızda bu kükürt dioksit oradaki faydalı laktik asit bakterilerine zarar verebiliyor. Dolayısıyla bu konu da çok önemli. Aynı zamanda sirke anası oluşan sirkeler zaten çok şifalı sirkelerdir. Sirke anası glikan yapıdadır ve bu yapı antitümör özellik göstermektedir. Sağlık üzerine çok ciddi faydaları vardır. Son olarak da sirkelerde bazen karşılaşırız. Bakınız şöyle, sirke anası oluştuktan sonra bir süre sonra bekledikçe sirkenin üzerlerinde böyle nokta nokta, hatta bazen hareket eden kurtlar görürsünüz. Bunun olma nedeni şudur. Sirkeyi kurduğunuzda, kurulum aşamasında sirkeyi bir karıştırıyoruz. Karıştırırken etraftaki sirke sinekleri yumurtalarını bırakabiliyor. Ve zamanla sirke olgunlaştıkça o yumurtalar çatlayıp larvalar oluşuyor. Ve kimi ölü kimi canlı sirke anasının üzerinde hareket edebiliyor. Bu doğal oluştuğu için bir sıkıntı değildir. Sirkenizi süzdükten sonra bunlardan arındırıp sirkenizi kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.